Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzelim modeli çalışacağız. Şöyle göstereyim. Böyle sportif, baklavalı, çok hoş bir örgü modeli. Çok güzel. E, Erkek montları, güzel spor yelekler gibi örgülerinizde kullanabilirsiniz bu modeli. Model 12 ve 12'nin katlarından oluşuyor. Artı 2 kenar ilmeği için ekliyoruz. 24 sıranın tekrarından oluşuyor model. Ee, Ben bunu 3 model, 3 baklava dilimi üstünden çalıştım. Size bugün 2 baklava dilimi üstünden göstereceğim modeli. Dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim. Ben bunu uygularken 4 milim şiş kullandım. Siz ipliğinizin kalınlığına göre uygun bir şiş numarası kullanabilirsiniz. Şöyle şişime 24 ilmek 2 model için artı 2 kenar ilmekler için toplamda 26 ilmek attım. Arka yüzünden bir sıra ters ördüm. Ön yüzünde düz. Bu modele lastik uygulamayabilirsiniz. Kıvrılmıyor gördüğünüz gibi. Ama dilerseniz lastik de uygulayabilirsiniz modelin alt kısmına. Modelin ön yüzü birinci sıradayız. Kenar ilmeğini örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 2 tane düz ilmek örüyoruz. Devamında 8 tane ters. 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tane düz kenar ilmeğinden sonra 2 4 6 8 tane ters ördük. 4 tane düz örüyoruz ve tekrar 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane ters ördük. Baştaki gibi sonda da 2 tane düz ilmek ve kenar ilmeğimiz. Arka sıraları sadece ters örgü. Onu göstermeyeceğim. Model bitene kadar arka yüzde hep ters öreceğiz. Ben sadece ön yüzlerini göstereceğim. Arkada bir şey yok. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. İkinci sıra arka yüzden bütün ilmekleri ters ördük. Üçüncü sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra 2 tane düzümüzü örüyoruz. Yine 8 tane tersimizi örüyoruz. İlk sırada yaptığımızın aynısı. İlk 4 sıra birbirine benzer yani. 8 tane tersimizi ördükten sonra aradaki 4 tane düzümüzü örüyoruz. 4 düzden sonra tekrar 8 tane ters. Ve 2 tane kenardaki düz ilmeğimiz ve kenar ilmeğimiz. Yine arka sıra 4. sırayı ters olarak örüyoruz. Evet, ilk 4 sıramızı yaptık. Görünüş şu anda böyle. Şimdi burgularımızı koymaya başlayacağız. Baklavalı dilimlerini. 5. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördükten sonra 3 tane düz örüyoruz. Ve 3. Şimdi bu haroşalı kısımda açacağız baklavayı. 3 ilmekten açıyoruz. Dolayısıyla bu içteki sondaki 2 taneyi sağ tarafa getireceğimiz için şişimle batıyorum. Arkadaki ilmeği çıkartıyorum. Onu iç tarafa alıyorum ve 2 taneyi sağ tarafa almış oldum. Bunları düz olarak örüyorum. Üçünü de
düz ördüm. Aynı işlemi bu tarafa sola doğru yapacağız. O yüzden bu ilmeği içeriye alacağım. Onun için arkadan o ilmeği alıyorum. Şişimi çıkartıyorum. Öndeki ilmekleri sol şişime önce alıyorum. Ve tek ilmeği takıyorum. Önce onu örüyoruz. İçeri almış olduk. Şimdi de 2 taneyi örüyorum. Ve baklava diliminin ilk açılışını yapmış olduk. Şimdi ortada 4 tane düz vardı. O 6 taneye çıkmış olacak. Bu kenara çıkarttığımız ilmeklerle birlikte. Şimdi o 4 tane düzü de örüyoruz. Haroşalı kısımdan bir tane daha örüyoruz. Yani 2, 4, 6 tane toplamda düz örmüş olduk. Şimdi yine burada sağa doğru açacağız. Bu 2 ilmeği sağa getireceğiz. Bu bir taneyi ortaya alacağız. Şişime takıyorum. Arkadaki tek ilmeği alıyorum içeriye. Önce 2 taneyi örüyoruz. Ondan sonra tek olanı. Aynı işlemi tersini bu tarafa yapıyoruz. Bunu içeri alacağım. Bu 2 tane önde olacağı için bunları sol şişimle öne alıyorum. Ve hepsini yine düz olarak örüyorum. Ve ikinci kez baklavayı açmaya başladık. Kenarda yine 3 tane düzümüz var. Onları örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. 5. sıramızı ördük. 6. sıra arka yüzde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar. Arka yüzden 6. sırayı da ters olarak ördük bütün ilmekleri. Şimdi 7. sıradayız. Kenar ilmeğini ördükten sonra 2 tane düz örüyoruz. 2 düzden sonra buradaki tek düzü içeri alacağız. Bu 2 ilmeği sağa getireceğiz. O yüzden önce onları sağ şişime aldım. Şişlerimi çıkartıyorum. Arkadaki ilmeği iç tarafa alıyorum. 2 ilmeği de sağa doğru getirmiş oldum. Onları örüyorum. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız yardımcı bir şiş kullanabilirsiniz. Evet. Bakın sağa doğru getirdim. Dıştaki ilmeği de şimdi onu da düz olarak örüyorum. Şimdi aynı işlemi sol tarafa yapacağız. Bu ortadaki düz ilmekleri örüyoruz. 2 idi burası. 4 tane düz ilmek olacak ortada. 2 tane baklavayı açtığımız ilmekler. Dıştakini içeri alacağız. Arkadan o içeri alacağımız şişe alıyorum. Şişimi çıkartıyorum. Düz ilmekleri sol şişime taktım. Ve önce tek ilmeği, ondan sonra diğer ikisini düz örüyorum. Aradaki düzleri örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 tane düzümüzü ördük. 4 düzden sonra bu tek ilmeği içeriye alacağız. O yüzden yine ilmekleri çaprazlıyorum. Ve üçünü de düz olarak örüyorum. Aynı işlemi bu tarafa yapacağız. Aradaki 2 tane daha düzümüz vardı bir önceki sıradan. 3 tane oldu. Şimdi buradakini de içeri alacağız. 4 olacak. Yine yerlerini değiştiriyorum sola doğru. Evet. 1, 2, 3, 4 tane ortasında oldu düz ilmeğimiz. İkisini de örüyorum. Ve bakın şöyle hafiften belli olmaya başladı. Kenardaki 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, 7. sırayı da yaptık. 8. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Evet, 8. sırayı da arka yüzden ters olarak ördük. 9. sıradayız. Kenar ilmeğimizi ördükten sonra kenardaki 2 düzden birini örüyoruz. Diğerini bu tarafa alacağız.
O yüzden yine ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Ve hepsini düz olarak örüyorum. Ortadaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Şu iki tane burguya ait, baklavaya ait olan ilmeklere kadar 4 taneydi. Şu anda 2, 4, 5 var. Bir tane de bu tarafa getireceğiz tekrar. Bunları sola alıyoruz. 6 tane düz ilmek olmuş oluyor baklavanın ortasında. Düz olarak örüyorum bunları. Arada 2 tane düz ilmek. Buradaki ilmek sayısı azalıyor tabi şimdi. Baklavanın dilimleri buradan açılırken buradakiler kapanıyor. Şimdi bunu ortaya alacağız yine. O yüzden ilmeklerin hemen yerlerini değiştiriyoruz. 2 taneyi dışarıya aldık. Ve hepsini düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4 tane düzü ördük. Şimdi buradakini ortaya alacağız. O yüzden onu arkadan önce alıyorum. Diğer ikisini sol şişimle sola aktardım. Ve şimdi baklavanın ortasında 2, 4, 6 tane düz ilmek olmuş oldu. Diğer ikisini de düz örüyorum. Kenarda bir tane düz ilmeğimiz kalıyor. Ve kenar ilmeğimiz. 9. sıramızda bu şekildeydi. Şimdi 10. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine ters örüyoruz. Evet arkadaşlar, görüntü şu anda böyle. Gayet gördüğünüz gibi yapımı kolay. Şimdi kenar ilmeğini örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra şurada bir tane kenarda tekimiz kaldı, düz örgü, düz ilmek. Onu ortaya alacağız. O yüzden önce 2 taneyi sağ şişime aldım. Bu ilmeği ortaya getirdim ve örüyorum ilmeklerimi düz olarak. Buradaki ortadaki düz ilmekleri örüyoruz. Evet, 2 tane ilmeğe geldik. Bu dıştakini içeriye alacağız. O yüzden hemen ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Ve orta kısımda 2, 4, 6, 8 tane düz ilmek olmuş oldu. Şimdi bunları da düz örüyoruz. Şimdi burada ortada bir tane kaldı. Onu buraya dahil edeceğiz. Yine yerlerini değiştiriyoruz hemen. Bunları ikisini sağa alacağız. Bu tek ilmeği içeriye sola. Baklavayı açma işlemi bitti. Son sırası bu. Bakın bu aradaki düz ilmekler burada birleşmiş oldu. Tam baklava diliminin orta kısmındayız şu anda. Aradaki düz ilmekleri örüyoruz. Bu kenardaki ilmeği de ortaya alıp bunları sola doğru açacağız. Yerlerini değiştiriyoruz hemen. Ve hepsini düz olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz. Şu anda tam ortasındayız. Açma işlemi bitti. Bu ikisi açılırken bu ortadaki kapanmış oldu. Şimdi arka yüzünden tekrar bütün ilmekleri
ters olarak örelim. Evet, arka sıradan da ördük 12. sırayı. Şimdi 13. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördükten sonra 4 tane ters örüyoruz. 4 tane düz. Ve 4. 8 tane ters. 5, 6, 7 ve 8. 8 tane ters. Tekrar 4 tane düz. Yani şu 4 tane düz ilmek, şöyle göstereyim. Şuralarda örmüştük. 4'er tane düz, 8 tane ters aralarına koymuştuk bu 4 taneyi. Şimdi yerleri değişiyor. Baklavalı 3 baklava 2'ye düşmüş olacak bir üst sırada. 2,5. Bunlar yarım oluyor. O yüzden şimdi 4 tane ters, 4 tane düz, 8 tane ters, 4 tane düz, 8 tane ters, 4 tane düz. Bu şekilde ilmek sayınız boyunca öreceksiniz. Evet, 4 tane düz ördükten sonra kenarlarda 4 tane ters kalıyor. Yani ortalarda 8 tane olmuş oluyor. Kenar kısmında da 4 tane tersimizi örüyoruz. Ve bu da kenar ilmeğimiz. 13. sıramızda bu şekilde. Arka yüzde 14. sırada bütün ilmekleri ters örüyoruz. Evet, 15. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördükten sonra yine 4 tane tersimizi örüyoruz. Araya şu 2 sıralı haroşayı koymuş oluyoruz yine baklavanın. 3, 4 tane tersi ördüm. 4 tane düz. Sekiz tane ters. Tekrar 4 tane düz. Ve 4 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, 15. sıra bu şekildeydi. Arka yüzünden bütün ilmekleri ters örüp geliyoruz. Evet arkadaşlar, 17. sıra ön yüzdeyiz. Bir tane kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi bu açtığımız baklava dilimini geri kapatacağız. Bu ortadaki kapanmıştı. Bu sefer ortadaki açılacak. Şimdi bu iki ilmeği içeri alacağız. İçteki tek ilmeği dışarı alacağız. O yüzden hemen yerlerini değişiyoruz. Bu sefer bunları sola alıyoruz. Ve içteki ilmeği sağa aldık. Yine hepsini düz olarak örüyoruz. Hop hop hop, ilmeğimiz kaçtı. Düz ilmeklerin hepsini ortadaki düz örüyoruz. İki, 4, 6 tane. Bu bir taneyi dış kısmı alacağız. Bunlar da baklava dilimine ait olan şu iki tane. Onları da içeri alacağız. Şu iki tane şimdi bir sağ şişimi aldım. Tek ilmeği arka taraftan sola geçirdim. Ve hepsini düz örüyorum. Şimdi bu iki tanesini yine bu tarafa alacağız.
Buradan bir taneyi içeriye alacağız. Yine aynı şekilde sola alıyoruz 2 tane ilmeği ve ilmekleri örüyorum. Aradaki düzleri örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu bir taneyi dışarı alacağız. 2 taneyi de iç tarafa doğru. O yüzden hemen yerlerini değiştiriyoruz. Ve iç taraftaki tek ilmeği sol tarafa almış olduk. Bütün ilmekleri düz ördüm ve kenar ilmeği. Evet, 17. sıramızda artık kapatma, burguyu kapama işine başladık, baklavayı. Şimdi arka yüzünde yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, 19. sıra ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini örüyoruz. Bir tane düzümüz var burada. Onu da ördük. Şimdi bu 2 taneyi yine içeri doğru kapatacağız. O yüzden iç taraftaki ilmeği ve bu ikisinin yerini değiştiriyoruz yine. Ve bu kenarda 2 tane düzümüz olmuş oldu. Diğer ikisini de ördüm. Bakın açmıştık. Şimdi kapatmaya başlıyoruz. Ortadaki düz ilmekleri örüyorum. 2 3 4. Bu düz ilmeği dışa alacağız. O yüzden bu 2 taneyi ve tek ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Aradaki 2 tane düzümü ördüm. Şimdi bu 2 taneyi içe alacağız. Tek ilmeği bu tarafa alacağız. Sola doğru çaprazladık. Ve hepsini örüyorum yine. Aradaki 4 tane düzü örüyorum. Ve bu bir tane tek ilmeği dış tarafa alacağız. Önce bu 2 taneyi şişime takıyorum. Tek ilmeği çıkartıyorum. Onu arka taraftan sola doğru aldım. Ve hepsini örüyorum. Ve kenarda bir tane daha düzüm vardı. Onu da ördüm. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, bakın belli olmaya başladı. Şimdi bu açtıklarımız kapandı. 2 baklavanın arasında şimdi yeni bir baklava dilimi açılmış oluyor yani. Şimdi arka yüzden yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, 20. sıra arkadan ters ördük. 21. sıradayız. Kenar ilmeğini ördükten sonra 2 tane tersimiz düzümüzü ördük. Şimdi iç kısımdan dışarıya ilmek aktaracağız gene. Şişime taktım. Bu 2 ilmeği sola alıyorum ve 3 ilmeği de düz olarak örüyorum. Arada 2 tane düzümüz var. Bu bir tane düzü de diğer tarafa alacağız. O yüzden önce bu ilmekleri alıyorum şişime. İlmekleri çıkarttım. Tek ilmeği sola aldım. 2 taneyi sağ tarafa aldım. İlmekleri örüyorum düz olarak. Ve bu aradaki düz ilmeklerin hepsini örüyoruz. Şimdi yine buradaki bir tane ilmeği içeri alacağız. O yüzden arkadan onu alıyorum.
Bu iki taneyi sol tarafa aldım. Önce tek ilmeği örüyorum. Ve diğer ikisini de düz olarak ördük. Şimdi 2 4 6 tane ilmek olmuş oldu bu baklava diliminin arasında. Burada eksiliyor, 2 tane örüyoruz. Diğer ilmeği dışarı alacağız. O yüzden ön taraftan önce 2 ilmeği alıyorum. Şişimi çıkartıyorum. Bir taneyi sola alıyorum. Bu 2 taneyi sağa doğru ve tekrar düz örüyorum onları. Evet, kenarda 3 tane düz ilmeğimiz olmuş oldu ve kenar ilmeğimiz. Evet, 21. sıramızda bu şekildeydi. Bakın baklava dilimimiz kapanıyor, ortadaki açılıyor. 22. sıra arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. Evet, 23. sıramız ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğini ördükten sonra 1 2 3 düzümüzü örüyoruz. Şu dilimin arasında 2 tane düz ilmek kalmıştı. Onun birini bu tarafa, birini bu tarafa alacağız. O yüzden önce arka taraftan tek ilmeği alıyorum. Şişimi çıkartıyorum. 2 taneyi sola doğru alıyorum. Ve bu tek ilmek düz ilmeğimiz olarak kenarda 4. ilmeğimiz olarak düz ördük. Diğer ikisini de örüyorum. Şimdi burada bir tane kaldı, yine onu bu tarafa alacağız. 2 tane ilmeği şişime aldım. Arka taraftan tek ilmeği aldım. Şimdi hepsini örüyorum. Şu şekilde. Şimdi bu arada 6 tane daha düz ilmeğimiz var. Bunları örüyoruz. Kenardaki 2 tane baklavayı kapattık. Ortadakini açmış olduk. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi bu 2 ilmeğimi sola doğru alacağım. Buradaki bir tane ilmeği bu ortadakine ekleyeceğiz. O yüzden hemen yerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Burada kalan bir tane ilmeği de kenara alacağız. Hemen çaprazladık. Üst üste bindi ilmekler. Evet. Ve kenarda şimdi 4 tane düz ilmeğimiz olmuş oldu. Bakın 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimiz. 24. sıra arka yüzde de yine bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Ve bu 24 sıranın tekrarından oluşuyor modelimiz. Tersimizi örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, 24 sırayı ördük ve bu şekilde baklavamız bitti. Şimdi bundan sonra yine ilk başta yaptığımız işlemin aynısını, yani takıldığınız bir yer olursa videoyu başa alıp ilk sıralarda yaptığımız işlemlerin aynılarını devam edeceğiz. Model bu şekilde tekrar ediyor kendini. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de severek örersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.